Bugün sizlerle birlikte tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olan Roma İmparatoru Caligula'nın hayatına yakından bakacağız. Kısa ama çalkantılı hükümdarlığıyla tanınan Caligula, zalimliği ve çılgın kararlarıyla hatırlanıyor. Gelin, bu karmaşık karakterin hikayesini birlikte keşfedelim. 31 Ağustos 12'de doğdu ve doğduğunda Gaius Julius Caesar Germanicus adı verildi. Babası Germanicus, Roma'nın en sevilen generallerinden biriydi. Germanicus, Germanya'daki askeri zaferleriyle ünlüydü ve halk tarafından kahraman olarak görülüyordu. Annesi Agrippina ise güçlü ve etkili bir kadındı. Caligula'nın 5 kardeşi vardı ve hepsi Roma'nın elit ailesine mensuptu. Genç Caligula, babasının askeri kamplarında büyüdü. Askerler tarafından küçük bot anlamına gelen Caligula lakabını aldı. Bu takma ad, onun askeri yaşamı ve halkla olan yakın ilişkisini yansıtır. Ancak Germanicus'un ani ölümü, Caligula'nın hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Babasının ölümüyle birlikte, Caligula'nın ailesi Roma'da siyasi entrikaların hedefi haline geldi. Caligula, milattan sonra 37'de İmparator Tiberius'un ölümünden sonra Roma İmparatorluğu'nun başına geçti. Tiberius'un zalim yönetimi altında geçen yıllardan sonra, Caligula'nın tahta çıkışı büyük bir umut kaynağı oldu. Halk ve senato, genç ve enerjik bir imparatorun yeni bir dönemi başlatacağını umuyordu. Caligula'nın ilk yılları, halk ve senato tarafından coşkuyla karşılandı. İmparator, vergileri azalttı, oyunlar ve eğlenceler düzenledi, kamu projelerine yatırım yaptı. Ayrıca, Tiberius'un hükümetinden kalan kötü mirası temizlemek amacıyla birçok mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi. Bu reformlar ve cömertlik, Caligula'nın halkın sevgisini kazanmasını sağladı. Ancak, Caligula'nın yönetimi kısa sürede dramatik bir şekilde değişti. Tahta çıkışından birkaç ay sonra, Caligula ciddi bir hastalığa yakalandı. Bu hastalığın tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Ancak tarihçiler onun beyin enfeksiyonu veya epilepsi gibi bir durum yaşadığını öne sürüyor. Bu hastalık döneminden sonra, Caligula'nın kişiliği ve yönetim tarzı tamamen değişti. Caligula, hastalığın ardından zalim ve despot bir lider haline geldi. Akıl sağlığının bozulduğu iddiaları yaygınlaştı ve birçok insan onun tuhaf ve tehlikeli davranışlarına tanık oldu. Caligula'nın popülaritesi kısa sürede yerini korku ve nefretin egemen olduğu bir yönetim tarzına bıraktı. Senatörlere ve soylulara karşı zalim cezalar uyguladı, kendini tanrı ilan etti ve akıl almaz isteklerde bulundu. Caligula'nın delilik iddiaları, onun tuhaf ve saçma kararlarıyla güçlendi. Örneğin, Caligula'nın atını konsül olarak ataması ünlüdür. Ayrıca, Roma'da büyük bir köprü inşa ettirme çabası ve kendisini tanrı olarak ilan etmesi, onun akıl sağlığı hakkındaki şüpheleri artırdı. Birçok tarihçi, Caligula'nın narsistik ve megaloman bir kişilik sergilediğini iddia eder. Caligula'nın yönetimi, onun kişisel egosunun ve lüks hayatının ön planda olduğu bir dönemdi. İmparator, Roma'nın zenginliklerini kendi zevki için harcadı. Büyük ve gösterişli saraylar inşa ettirdi, pahalı ve nadir eşyalarla dolu bir yaşam sürdü. Kendini tanrı ilan eden Caligula, halktan ve senatodan tanrı olarak tapınılmasını talep etti. Videomuzun bu bölümünde, Caligula'nın yaptıkları olarak anılan ve onun çılgın, hatta deli Roma İmparatoru olarak anılmasına neden olan bazı olaylardan söz edelim. Kaynaklarda, Caligula'nın ergenliğinde 3 kız kardeşiyle ensest ilişki yaşadığı ifade edilir. Astrologların söylediği, at üstünde Baiae körfezini geçmeyenin imparator olma şansı yoktur sözü üzerine, imparator olmasının ardından Puteoli ve Baiae arasına sandallardan oluşan 3 mil uzunluğunda bir köprü yaptırdı ve Büyük İskender'in göğüslüğünü giyerek at üstünde körfezi geçti. Kendini Roma tanrısı Neptün ile kıyaslayarak imparatorluğunu ilan etti. Fiziğine çok dikkat eden ve kelleşme kompleksi olan Caligula, ilk olarak yüksek bir yerden aşağıya doğru kendisine bakılmasını suç ilan etti. Kimi zaman ise tüm topluma saçlarını kısaltmalarını veya tıraş etmelerini emretti. Tiberius'tan kalan hazineyi lüks harcamaları ile birkaç ayda tüketti, hatta çok sevdiği atı için bir saray yaptırdı. Bunun yanında oldukça lüks partilere de pek çok para harcadığı söylenir. Tanrı olma kompleksi tartışılmaz olan Caligula, pek çok festivale genellikle Büyük İskender, bazen Herkül, bazen Apollo, hatta bazen de Tanrıça Venüs gibi giyinerek katılırdı. İmparatorluk muhafızlarından Macro'nun karısı ile bir ilişki yaşarken, Macro'yu kadın satıcılığı ile suçlamış ve intihar etmesini emretmiştir.
çılgınca davranışları bunlarla bitmemiş, arenada yapılan aslan dövüşlerinde aslanlarla dövüşecek yeterli mahkum kalmadığında, seyirciler arasından rastgele seçtiği kişileri arenada aslanların önüne sürmüştür. Vergilendirme konusunda da oldukça yaratıcı olan Caligula, genellikle vergi toplama işini zengin insanları öldürtüp tüm paralarını alarak yapıyordu. Bir keresinde zengin olduğunu düşündüğü bir adamı öldürttü ve sonrasında adamın pek de varlıklı olmadığını anlayınca duruma oldukça basit bir yorum getirmiş, "O adam boşuna öldü," diyerek geçiştirmiştir. Para getirir düşüncesiyle sarayında topladığı Roma hanımefendileri, onların kızları ve kimsesiz gençlerden oluşan bir genel ev açtı. Ensest duyguları yoğun olan Caligula'nın, en sevdiği kız kardeşi olan Drusilla'yı hamile bıraktığı söylenir. Sonrasında ise doğacak çocuğun yarı tanrı olabileceği düşüncesiyle Drusilla'yı öldürterek karnındaki cenini aldırtmıştır. Sonrasında da bunları hiç yapmamış gibi Drusilla'yı tanrı olarak ilan etti. Caligula'nın zalim yönetimi, sonunda suikastla sona erdi. Milattan sonra 41'de, bir grup senatör ve muhafız tarafından gerçekleştirilen bir komplonun sonucu olarak Caligula öldürüldü. Suikast, imparatorun aşırı baskıcı yönetim tarzının bir sonucu olarak değerlendirildi ve halk, bu suikastın ardından rahat bir nefes aldı. Suikastın ardından, Caligula'nın amcası Claudius tahta geçti. Claudius'un hükümetinin başlangıcı, Roma'da bir istikrar döneminin işareti olarak kabul edildi ve Caligula'nın yönetim dönemi, daha çok bir kaos dönemi olarak anıldı. Caligula'nın hayatı ve yönetimi, tarihin en karanlık dönemlerinden biri olarak hatırlanır. Onun mirası, Antik Roma'nın karmaşıklığını ve liderliğin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatır. Caligula'nın hikayesi, tarih boyunca insanların kişisel egoları ve psikolojik durumlarının nasıl büyük etkilere yol açabileceğini gösterir. Bugün, Caligula'nın mirası, hem Antik Roma'nın karanlık dönemlerinin bir sembolü, hem de liderlik ve yönetişim hakkında düşünmemiz gereken önemli dersler içeren bir tarihsel figür olarak devam etmektedir. Tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olan, zalimliği ve çılgın kararlarıyla hatırlanan Roma İmparatoru Caligula'nın, kısa ama çalkantılı hayatını ele aldığımız videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda buluşmak üzere, esen kalın.